Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda SM25'te 19 yaş altı en iyi 50 oyuncuyu inceleyeceğiz. İlk oyuncumuz Jeremio Dimano. Atletico Mineiro'da oynuyormuş. Genel forvet rolünde 6,5 milyon değeri var. Profilimize baktığınızda serbest vuruşları iyi. Bitiricilik bir forvete göre gayet iyi. Fiziksel açıdan çok iyi bir profile sahip. Jeremy Diamana Arjantinli bir oyuncuymuş. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Benja Cremaschi'deyiz. 49. sırada 3 milyon euro değere sahip 19 yaşında çift orta saha yönünde oynuyor. 86'da potansiyeli varmış. Bir orta sahaya göre fiziksel açıdan çok kötü buldum kendisini. Saldırganlığı iyi, çalışkanlığı ve dayanıklılığı iyi ama ben bu kartı beğenmedim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Tottenham'ın bir oyuncusu Lucas Berglav 18 yaşında 7,25 milyon euro değeri var. Değeri gayet iyiymiş. Oyun kurucu rolünde bakıyoruz profiline, zihinsel açıdan güzel ama fiziksel açıdan çok kötü bir profil. Potansiyelini göremiyoruz. Teknik açıdan idare edebilir bu seviyelerde ama fiziksel açıdan kendini geliştirmesi lazım. Bu profilde beğenmedim. Dejan Hacusen topla oynayan topla oynayan savunma rolünde 3,5 milyon değer biraz az olmuş. 18 yaşında bir oyuncu. Fiziksel açıdan hava hakimiyeti güzel. Zihinselliğini beğendim. Gayet güzel ama yine oyunun olmazsa olmazı hız ve güç. Güç yine neyse de hız çok önemli bu oyunda. Bu profilde çok iş yapacağını düşünmüyorum. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Genel savunma rolünde Christian Mavasi Toz'da oynuyor. 18 yaşında bu da. 3,5 milyon değeri var. Stoperlerin değerini biraz aşağı yapmışlar bu sene. Profiline bakıyoruz. Genel savunma benim çok kullanmadığım bir savun oyuncu tipi. Zihinseli yine yüksek yapmışlar. Savunmada zihinseli önem vermişler bu sene oyunda. Fiziksel açıdan yine çok beğenmediğim bir oyuncu. Fizikseli kötü olan oyuncular genelde iş yapmıyor. Savunmada belki yapabilir ama ileri hatlarda yapamıyor. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Şimdiki oyuncumuz Valentin Altangana Rams'da oynuyor. Top kazanan orta saha rolünde 7 milyon değeri var. Oyuncunun profiline bakalım. Markajı ideal bu yaşlara göre. Top kapması iyi, kontrolü iyi. Hızı kötü. Dayanıklılığı güzelmiş. Zihinsel anlamda da iyi bir oyuncu. Biraz hızı olsa gerçekten iyi takımlarda oynatabilir. Süper Lig'de falan alınabilecek bir oyuncu ama hızı yok. Hızı biraz gelişirse iyi bir profil. Bu profili beğendim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Birçoğumuzun tanıdığı bir oyuncu Yasin Özcan. Beşiktaş falan da istiyordu sene başında. Şu an ne durumda bilmiyorum. 17 yaşında, genel savunma olması biraz kötü. Ama bekte de oynatabiliyoruz bu oyuncuyu. Hem stoper hem bekte oynayabiliyor. Profilini ben çok beğendim. Zihinsel özellikleri, saldırganlığı falan bayağı iyi. İyi de bir gelişim yapıyor. Ben bir kariyerimde almıştım. 3 senede falan 85'e kadar ulaştı. İyi de bir potansiyeli var. Ben bu futbolcunun kesinlikle kariyerinizde yedek olsa bile alınacağını düşünüyorum. Profil çok iyi, hızı falan da çok iyi görüyorsunuz. O yüzden bu oyuncuyu çok beğendim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Jin Bahayo bir kanat oyuncusu, Frankfurt'un oyuncusu. 18 yaşında, 3,5 milyon değeri var. Bir kanat oyuncusuna göre biraz yavaş. Ama teknik özelliklerini beğendim. Çok kırmızı yok yani 18 yaşında bir oyuncuya göre. 3 tane 4 tane kırmızısı var. Penaltı atmaz zaten. Markaj, top kapması da çok önemli değil. Biraz hızı artarsa iyi yerlere gelebilecek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Luis Gülerme West Ham'ın oyuncusu. Gelişmiş oyun kurucu rolünde 7 milyon değeri var. Bu profili acayip beğendim. Gerçekten. Yani Galatasaray'da alıp 10 numaraya koyacaksın ilk senede. Oyuncu iyi bir gelişim de yapıyor. Ben bir
kariyerimde denemiştim. İyi gelişiyor. Güzel skora da katkı veriyor. Gayet iyi bir profil. Tek sıkıntısı bazen istikrarsız oynayabiliyor. Onu da sürekli oynatır ve geliştirirseniz o sıkıntısını çözüyor kendisi. Hızı gayet iyi. Top sürmesi, kontrolü, yaratıcılığı tam bir asistçi kendisi. Onu söylüyorum. Bu profilde beğendim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Andrea Barazo. Rapid Bükreş'ten arka kanat rolünde 4 milyon değeri var. Bu oyuncu için kendisini kullanmadım ama genç bir bek istiyorsanız kesinlikle ideal bir oyuncu. Çok genç bek yok oyunda. Potansiyeli de iyi bir oyuncunun. Hızı iyi, dayanıklılığı iyi. Zaten bekte olmazsa olmazı dayanıklılık ve hız. Güce çok bakmıyorum bekte. Gayet iyi bir profil. 68 gende iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuncuya geçelim. 40 numarada Henrique Pedro var. Kanat rolünde 7 milyon değeri var. Zenit'te oynuyormuş. Hızı kanata göre düşük. Teknik açıdan gayet ideal bir profil. Ben kanatta hız ya da bitiriciliğin ikisinden birinin çok yüksek olması gerektiğini düşünüyorum. Ben kendi kariyerlerimde bu oyuncuyu almam mesela. Oyuncunun profilini pek beğenmedim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Trabzonspor'dan Cihan Çanak bu sene transfer oldu kendisi. 3,25 milyon değeri var. Değeri biraz düşükmüş. Gelişmiş oyun kurucu rolünde pek beğenmedim profilini. Belki potansiyeli vardır, bilmiyorum. Ama fiziksel açıdan cidden kötü bir profil yapmışlar. Zihinseli yine iyi ama fiziksel açıdan kötü. Oyuncunun profilini beğenmedim. Noel Buk çift orta saha rolünde 3,25 milyon değeri var. Çoğu yerde de oynuyormuş. Şurada gördüğünüz gibi. Ofansif orta sahada oynuyor. Yani profil orta segment bir profil. Hızı olsa iyi bir profil ama hızı olmadığı için çok beğenmedim. Büyük ihtimalle bu oyuncunun potansiyeli de vardır. Hızı 70'lere falan gelse iyi bir profil olur. Profili ortalama diye düşünüyorum. Hem alınır hem alınmaz. Düşük bir takımdaysanız kesinlikle alınır ama yüksek bir takımda oynuyorsanız kesinlikle alınmaz. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Paul Wanner Bayern Münih'ten kiralık. Kanat rolünde 7,5 milyona yakın bir değeri var. Bu oyuncu inanılmaz potansiyelli. Ben bir kariyerimde denedim. Hızı 70 olduğuna bakmayın. 80'e falan kadar artıyor. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız bu oyuncuyu yatırım yapabilirsiniz. Biraz değeri yüksek ama ikinci senede 12 ay sözleşmesi kalıyor. O zaman almıştım ben de. Gayet iyi bir performans veriyor. Teknik açıdan gayet iyi bir profil. 60 bitiricilik falan. İdeal. Hızı biraz gelişince oyuncu kendine geliyor. Gayet iyi bir profil. Gelecekte iyi işler yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuncuya geçelim. İshak Babadi, PSV Eindhoven'ın oyuncusu. Gelişmiş oyun kurucu rolünde oynuyormuş. O profili hiç beğenmedim. Fiziksel açıdan çok kötü bir profil. Ben direkt bir oyuncu alınmaz diyorum. Tekniği yine ideal ama fizikseli çok kötü. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Şimdiki oyuncumuz Banzuzi. Bu takım hangi bilmiyorum. Oyun kurucu rolünde 3,25 milyon değeri var. 19 yaşındaymış. Teknik açıdan gayet iyi bir profil ama fizikseli için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. 59 hız, 66 güç bir orta sahaya göre bence kötü. Profili beğenmiyorum. Tekniği iyi ama fizikseli çok kötü. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Uruguaylı oyuncu Joaquin Levega kanat rolünde 2,75 milyon değeri var. 70 hızı var. Hızı ideal, gelişebilir. 19 yaşında da. Tekniği de idare eder. Orta segment bir oyuncu. Değeri düşükmüş. Mesela düşük takımlarda alınıp oynatıp parlatabileceğiniz bir oyunculardan. Düşük takımlara gider. Orta seviye takımlara bile gitmez ama onu söyleyeyim. Böyle ikincilik kariyeri falan yapıyorsanız oyuncu gayet ideal. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Jude Bellingham. Bellingham'ın kardeşi. Gelişmiş oyun kurucu rolünde Sunderland'da oynuyor.
Oyuncunun profili güç olarak iyi ama bir gelişmiş oyun kurucu için yaratıcılık ve hız çok önemli. Çünkü bu oyuncu asist yapacak, gol atacak. Hızı yok, yaratıcılığı da yok. 61 yaratıcılık bence kötü. 18 yaşında olması iyi ama yani yatırım yapılabilir. Sonra da satılabilir. İkinci senede alıp sözleşmesi 2 yıl kalmış. Oyuncuyu ucuza alıp 2 sene geliştirip satılabilecek bir oyuncu. Ben çok beğenmedim. Kendi kariyerlerinde de almayacağım bir oyuncu. Karar size kalmış. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Fransız oyuncu Bitsubi Leipzig'te forma giyiyor. 18 yaşında 3,5 milyon değeri var. Gücü gayet iyi bir stopere göre. Hızı düşük ama hiç sıkıntı değil. Stoperde hıza bakmıyoruz. Teknik özelliklere bakacağız. Markajı iyi, top kapması iyi, pozisyon alması iyi. Saldırganlığı iyi, konsantrasyonu iyi. Bence bu oyuncu ilerleyen yıllarda Leipzig'te kendini gösterir. Gayet iyi bir profil yapmışlar. Bir tık hızı 65 falan olsa iyiymiş ama hiç sıkıntı yok. Oyuncu gayet alınıp oynatılabilecek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Riboro Wesley yardımcı forvet rolü 3,75 değeri var. Yardımcı forvet rolü olması kötü. Bence bu oyunda yani SM'nin bütün serilerinde yardımcı forvet rolü pek iş yapmıyor arkadaşlar. Oyuncunun profili gayet güzel. Bir yardımcı forvet değil, genel forvet. Kanat olsa gayet iş yapacak bir oyuncu. Kanatta da oynar yine. Hızı çok yüksek çünkü. Neredeyse 90. Biraz gelirse 90 olacak hızı. Oyuncunun profili güzel. Mevkisi kötü sadece. Yardımcı forvet yerine kanatta ya da forvette oynatırsanız bence iş yapacağını düşünüyorum. Bir sonraki oyuncuya geçelim. 30. sırada Asane Diao var. Ben bu oyuncuyu bir kere kullandım. Gayet hızı iyi gelişen bir oyuncu. Hızlı demiyorum. 80 reytinge kalan falan çıktı 2 sezonda. Hareketi gayet iyi. Orta yapma, köşe vuruşu, top sürmesi gayet iyi. Hızı çok hızlı gelişti bende. Sizde nasıl olur bilmiyorum ama 85'i falan görmüştü. Asana Dio gayet iyi bir oyuncu. Bence kariyerlerde alınıp oynanabilecek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Evet. Gabriel Mascardo inanılmaz bir oyuncu. Gerçekten. Paris'ten ben almıştım. 7,5 milyon almıştım o zaman. Yani kariyerimi anlatıyorum şu an. 40 milyonu Real Madrid'e satmıştım. İnanılmaz bir profil. Bence bütün kariyerlerde alınabilecek bir profil. Hızlı da gelişen bir oyuncu. Potansiyeli de var. Gayet iyi bir profil. Şurada hiç kötü bir yeri yok yani. Hızı iyi, dayanıklılığı, gücü biraz olsa onda yapacağımız bir şey yok. Çalışkanlığı da çok iyi. Hızlı gelişen bir oyuncu. Zihinseli mükemmel. Defansif anlamda da iyi bir profil. Bence bütün kariyerlerde alınması gereken bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Lewis Milley iyi gelişen bir oyuncu. Kendisini kullanmıştım. Oyun kurucu rolünde 17 yaşında daha. 12 milyonda değeri var. Tek sıkıntısı yavaş olması. Teknik açıdan gayet iyi. Fizikseli kötü. Hız anlamında kötü. Zihinseli de gayet iyi. Biraz hızlı oyuncu olsa iyi, inanılmaz iyi bir profil olurdu. Hızı kötü ama yine de hızlı geliştiği için alınıp oynatabilecek bir oyuncu. Orta takımlarda iyi iş yapar. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Gerginho ile Kenha. İnanılmaz iyi bir oyuncu. 17 yaşında 12 milyon euro değeri var. Kendisini 3 sezon kullandım. 3 sezonda 83 reytinge kadar çıktı. İnanılmaz bir fiziksel kalitesi var. Gayet de iyi bir bitirici. Bence iyi bir profil. Yani Galatasaray'da falan iyi iş yaptı. Ben Galatasaray kariyeri yapmıştım. Orada iyi iş yaptı. Kendisini bütün takımlara öneriyorum. Yedek forvet olur. As forvette de oynatabilirsiniz. Gayet iyi bir profil. Kobe Mainyo'ya geçmeden önce kanala abone olup like ve yorum atmazsanız çok sevinirim. Bu videoları çekmem uzun sürüyor. Siz de bir destek verirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Kobe Mainyo
Avrupa Şampiyonası'nda da oynamıştı. 6,5 milyon değeri var. Oyunun kendisi çıktığında reytingini yükseltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yükselir de büyük ihtimalle. Avrupa Şampiyonası'nda oynuyor. Manchester'da da ilk 11 oynuyordu geçen sene. Orta saha için kötü bir profil açıkça söylemem gerekirse. Tekniği, fiziksel de gücü iyi ama hızı düşük. Bu sene hızını yükseltirlerse iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum profilinin. Zaten reytingi de yükselir. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Lucas Naobi stoper rolünde 6 milyon değeri var. 70 reytingde. Markajı falan iyi stoper olarak ama gücü biraz eksik ya. Ya gücün olacak ya hızın olacak. Gücü 75'lerde falan olsa direkt 11 oynatabileceğiniz bir oyuncu ama alıp yedekte bir iki sene geliştirdikten sonra direkt 11'e atabileceğiniz bir oyuncu. Fizikseli çok, zihinseli çok iyi çünkü. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Çoğu kişinin bildiği bir oyuncu Kenan Yıldız. Bunu da yardımcı forvet olarak getirmişler. 18 yaşında. Yardımcı forvetlerin fizikselini güzel yapıyorlar profillerini ama yardımcı forvet iş yapmıyor oyunda. O yüzden pek de beğenmediğim bir oyuncu aslında. Profili iyi, mevki kötü. Mevkisini 10 numarada falan oynatırsanız belki iş yapabilir. Hiç denemedim. Ama gayet iyi bir profile benziyor. Mevkisi dışında alıp oynatabileceğiniz bir oyuncu gibi. İlk senede kiralık veriyorlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Samuel Kumbedi arka kanat rolünde Lyon'da forma giyiyormuş. Gayet iyi bir profil. Hiç bir şey söylemem gerek yok. Beklerde profil çok önemli değil. Rating'e baksanız yeter zaten. Biraz hız, biraz güç olsun yeter. Başka hiçbir şey önemli değil. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Yaman Pizarro Coca-Cola'da oynuyormuş. İlk defa gördüm oyuncuyu. Gayet iyi bir profilmiş. Fiziksel açıdan can yakan bir profil. Zihinseli de çok iyi. Hepsi yeşil. Bitiriciliği de iyi. Bence ya ilki Pennea vardı daha 4-5 oyuncu önce. Ya onu alın ya bunu alın yedek forvetinize. Bence gayet iyi profil. İkisi de birbirine benziyor zaten. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Gilberto Juardo transfer listesindeymiş. Kanat rolünde hızı idare eder. Dayanıklılığı iyi, kontrolü iyi. Yaratıcılığı biraz iyi olsaymış. İyi bir profilmiş. Orta bir profil. İş yapabilir de yapmayabilir de. Ben ama almanızı önermiyorum. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Ronny Barassi normalde şeyde oynuyor. Kopenhag'da oynuyordu. Ben kariyeri biraz ilerlettiğim için. Manchester United'da transfer olmuş. Gayet iyi bir profil. Kesinlikle almanızı öneriyorum. İyi de gelişiyor. Oyuncunun diyeceğim fazla yok. İleride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum oyuncunun. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Can Uzun, onu da birçoğunuz tanıyacağını düşünüyorum. 16 milyon euro değer yapmışlar oyuncuya. 72 gen başlıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam bir gen atmış. Hızlı gelişen bir oyuncu. Çok da transfer yapan bir oyuncu. Şu an Nürnberg'de görünüyor ama Frankfurt'ta oyuncu. Yanlış hatırlamıyorsam gayet iyi bir profil. Biraz hızı yok. Hızı olsa ilk 11 oynayacak bir oyuncu. Ama yedekten sokup katkı alabileceğiniz bir oyuncu. Kendisini kullandığım gayet iyi bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Monakolu Ben Segir gelişmiş oyun kurucu rolünde hızı berbat bir oyuncu. Her maç 5-6 reytingden üste çıktığını görmedim. Ben kimsenin almaması gerektiğini düşünüyorum. İyi gelişse bile almayın. Adam hızından dolayı çok kötü oynuyor maçlarda. O yüzden bir sonraki oyuncuya geçelim. Malik Fofana kanat rolünde Olimpik Lyon'da oynuyor. Gayet orta takımlara alınabilecek bir profil. İyi bir hızı yok. Biraz hızlansa iş can yakar. Bitiriciliği de kötü ama orta takımlarda alınıp oynatılabilecek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Kurup kurucudan stoper rolünde Jorn Spelers. 8 milyon değeri var. Oyuncunun profiline diyecek hiçbir şeyim yok. Bir hızı var. Hızı biraz artsa al
seneler boyunca oynat. Gayet iyi bir profil. Zihinsele baksana abi. Konsantrasyon, saldırganlık falan gayet iyi. Bence bütün takımlarda görmek isteyebileceğimiz bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Januel Balacian stoper rolünde. Bunun da profili iyi. Stoperleri bu sene iyi yapmışlar. Hiç böyle çok kötü bir stoper yok açıkçası. Kanatların hızını çok kısmışlar. Onu anlamadım. Teknik anlamda gayet iyi bir profil. Fizikseli de iyi stopere göre. Zihinseli de iyi. Bence alıp oynatılabilecek bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Kayrani Sabe arka kanat rolünde. İyi bir profile sahip oyuncu. Gelişime de açık. İyi gelişen bir oyuncu. O yüzden bütün takımlarda alıp yedekte ya da 11'de oynatabileceğiniz bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Kendry Páez çok geliştiğini görmedim ama bu haliyle bile inanılmaz bir profil. Chelsea'li oyuncu. Hızı 90 bir kere. Bu gelişmiş oyun kurucu için yeter de artar. Yaratıcılığı iyi, bitiriciliği iyi, bir sürü gol atıyor, asist yapıyor. Cidden bütün takımların alıp oynatabileceği bir oyuncu. Daha 16 yaşında. Çok iyi bir profil. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Jorel Hatto kendisi 86 reytinge kadar ulaştığını gördüm kendim. İnanılmaz gelişiyor. Bence biraz pahalı evet ama paraya kıyıp ilk seneden alacaksın. Stopere atacaksın. Full onu oynatacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Hızı da gelişiyor. Profil de iyi. Başka diyeceğim bir şey yok. Bir sonraki oyuncuya geçelim. 11. sırada Antonio Nusa. SM severlerin her sene aldığı futbolcudur. Hiç şaşmaz. Gayet de iyi bir profili var. Her sene iyi. İyi de gelişir. Can yakmaz. İyi bir oyuncu. Biraz skorerliği kötü ama asist anlamda iyi işler yapıyor. Gol atamıyor pek. Bitiriciliğinden dolayı. Bir sonraki oyuncuya geçelim. 10 numarada Lamine Yamal var. Herkesin bildiği bir oyuncu. İnanılmaz bir profili var. Oyuna 75 gende başlıyordu herhalde. 77'ye ulaşmış. 3 senede ben 85'e kadar geldiğini gördüm. İyi zaten profili görüyorsunuz. Diyeceğim bir şey yok. Herkes alsın. Oynatsın. Gelişsin. İster satar ister senelerce oynatır. Mükemmel bir profil. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Artur Vermeeren Atletico Madrid'in çift yönlü orta saha oyuncusu. İyi bir profile sahip. Ucuz da diğer Yamal'a falan göre. 13,5 milyon euro değeri var. Bence herkesin alıp oynatmak isteyeceği oyunculardan. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Guillermo Restes oyunun en genç yani en potansiyelli kalecisi kendisi ama ben oynattım hiç beğenmedim. Bir de ucuza da alamıyorsunuz 14 milyon diye ama 20-25'e anca veriyorlar. Bence ben çok beğenmedim. Bunun muadilleri var. Şavalye olsun. Ve bir Leipzig'in kalecisi vardı. Verdiler mi öyle bir şey. Onu alsanız daha iyi. O yüzden oyuncuyu çok beğenmedim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. 7 numarada tanıdık bir yüz Arda Güler. Oyuncu profiline geliyoruz. Teknik açıdan mükemmel yapmışlar ama fizikselini kötü yapmışlar. Geçen sene fizikseli iyiydi. Bu sene ne oldu bilmiyorum. Fizikselini kötü yapmışlar. Ama bu profilde bile iş yapar. Şu teknik özellikleri mükemmel zaten. Oyuncuya diyecek lafımız yok. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Victor Riquelme Barcelona'nın genel forvet rolünde geçen sene hedef oyuncuydu. Yine inanılmaz bir profil. Gerçekten Endrick'ten sonra alınabilecek en iyi genç forvet. Fizikseli mükemmel. Tekniği de iyi. Zihinseli de iyi. Diyecek bir lafım yok. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Desiree Doué kendisi 79 genine gelmiş. Çok iyi gelişiyor. Onu söyleyeyim. Kendisi gerçek hayatta da Paris'e gidecek herhalde. Teknik anlamda çok iyi. Fizikselini kötü yapıyorlar her sene. Gerçekte de öyle herhalde. Tam bilmiyorum. Takip etmiyorum. Fizikseli de gayet iyi bir profil. Zihinseli iyi. Pardon. Fizikseli biraz gelişirse gayet iyi işler yapacak.
Ama alıp yatırım oyuncusu olarak da kullanabileceğiniz bir oyuncu. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Felipe Endrick mükemmel bir profil. Hiçbir şey demiyorum. Alın 11'e koyun direkt. Hangi takımda oynuyorsanız oynayın. Yani gidin Chelsea mi oynuyorsunuz size? Direkt forvete bu adamı alın koyun. Hiç can yakmaz. İnanılmaz bir profil. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Son 3'e geldik. Matthias Tel. Ben kendisini kanatta denedim. Kanatta inanılmaz verim veriyor. Bence forvet yerine kanatta oynatın. Endrick forvet, kanat Matthias Tel inanılmaz iş yapıyor. Zaten kendisi Bayern Münih'te oynuyor. Genel forvet yerinde ben kanatta oynatmıştım demiştim. Gücü çok kötü ama hızı 92 inanılmaz. 23,5 milyonda değeri var. İkinci sene alırsanız sözleşmeyi de 12'den aşağı düştüğü için ucuza veriyorlar. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Leny Yoro kendisi Manchester United'a transfer oldu. Çok pahalı bir oyuncu. O yüzden çok önermiyorum. Bunu alacağınızda Skallevi var. Onu çok beğeniyorum. O da iyi gelişiyor. Bence bu oyuncuyu aşırı abartmışlar. 46,5 milyon çok para. İkinci sırada olmasına rağmen oyuncuyu beğenmedim. Bir sonraki oyuncuya geçelim. Listenin zirvesinde gelecek yıllarda belki Ballon d'Or kazanabilecek bir oyuncu. Ben çok beğeniyorum. Zaire Emery çift taraflı orta saha rolünde 57,5 milyon değeri var. Değeri yine yüksek ama oyuncunun profiline bakın arkadaşlar. Kötü iki tane özelliği var. Biri güç, biri penaltı. Penaltıyı boş verin zaten. Gücü de artıyor. Kendisi 2 yılda 88 reytinge ulaştırdım ben. Çok iyi bir profil. Bence kesinlikle paranız varsa iyi takımlarda alınabilecek bir oyuncu. Ben gayet iyi bir profil olduğunu düşünüyorum. İyi de verim veriyor. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Bu video çok emek verdim. O yüzden kanala abone olup like ve yorum atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bu tarz videoların devamı için de yorumlarda önerileriniz varsa yapmaya çalışıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.